Bence en çok koruyucu aileler nerelerde zorlanıyorlar? Çocuklar ilk geldiği zaman. Çünkü bu bir adaptasyon süreci. Hemen de olmuyor. Hı Biraz hı. zamana da ihtiyaç oluyor. Sence ne gibi zorluklar yaşanıyor en çok? Bence hem çocuk için hem aile için sonuçta yeni bir süreç başlıyor oluyor. Çocuk için de çok büyük bir değişim, yeni bir aileye adapte olmak. Aile için de çok büyük bir değişim, yeni bir üyeyi kabul ediyor olmak. Sonuçta ailenin zaten kurduğu bir düzen var. Dinamikler daha oturmuş durumda. Yeni bir üye geldiği zaman her şeyin değişmesi gerekiyor, rutinlerin değişmesi gerekiyor. Çocuğa bir alan açılması gerekiyor, fiziksel ve duygusal bir alan açılması gerekiyor. Oraya adaptasyon birazcık zaman alabiliyor iki taraf Hı açısından da. hı. Bir de galiba beklentiler çok yüksek Hı olabiliyor. hı, İşte hemen çok güzel bir aile olacağız gibi. hı hı, Ondan sonra ama işte çocuğun bir takım davranışsal sorunları, duygusal sorunları olabiliyor. hı hı, Aile de onlara cevap vermekte zorlanıyor. Çünkü bazen önden bir hazırlık olmuyor. Onun için de işte çatışmalar çıkabiliyor. Anne baba belki kendini yetersiz hissedebiliyor. hı hı. Ve çocukla özellikle bağlanma sürecinde bir takım sıkıntılar yaşanabiliyor. Ne gibi ön hazırlıklar yapılabilir peki? Özellikle herhalde biraz daha gerçekçi olmak, Hı hı, çocuğu bir kere tanımak, çocuğun mizacını anlamak, nasıl bir çocuk geliyor, bu benim için neden zor olabilir, hı hı, anne babanın kendi farkındalığı da herhalde önemli. hı hı, Ve bütün aile olarak aslında belki bir toplanıp ben işte bizim ailemiz bununla ilgili ne gibi zorluklar yaşayabilir? Bunları konuşmak, yani en önemli şey iletişim gerçekten. hı hı, Yok saymak değil de ya da her şey çok güllük gülistanlık olacak gibi hı değil de hı, biraz daha işte böyle bir çocuk olursa işte biz buralarda zorlanırız gibi ve nasıl çözümler üretebiliriz? hı hı, Kimlerden destek alabiliriz? Çünkü bazen yani bizim ülkemizde özellikle böyle geniş ailenin de çok desteği olabiliyor. hı hı. Belki onlardan yardım istemek, işte komşular olabilir, arkadaşlar olabilir. Bunlarla ilgili biraz daha önden bakmak, benim kaynaklarım neler, bunları birazcık fark etmek önemli herhalde. Çocuk açısından peki ne gibi değişiklikler oluyor sizce? Çocuk tabii bambaşka bir ortamdan geliyor. Orada bazen böyle bir aileye gelmek, o aileler daha kendi geldikleri kurumdan ya da işte biyolojik aileden çok farklı aileler olabiliyor. Orada onlar da kendilerini yetersiz hissedebiliyorlar. Uyum sağlayabilecek miyim? Tabii çocukların yaşına göre, o gelişimsel seviyesine göre farklı farklı zorluklar yaşayabiliyorlar. Belki çocuklar da hani bu aile benden ne bekliyorlar diye de düşünüyor olabilirler. Onlara uyum sağlamak için onlar da çabalıyor olabilirler. Bir de biyolojik aileyle kıyaslama Hı oluyor. hı, Sonuçta bazen bir rakip gibi görülüyor. hı İşte hı, onlar öyleydi, şimdi bunlar böyle hı hı, e, gibi. Bazen suçluluk duyguları yaşayabiliyor çocuklar. hı hı, Çünkü burası güzel bir yer. Bana karşı da çok sevgi dolular ama ben işte kendi işte biyolojik aileme acaba haksızlık mı ediyorum hı hı. falan gibi sorgulamalar da olabilir. Biraz aidiyet hissiyle alakalı. Evet ve Evet. çocuklar böyle durumlarda biraz sabote de edebiliyorlar işte davranış sorunlarıyla vesaire. Çünkü içeride bir yerde işte sanki zaten onlar da beni sevmeyecek, kabul etmeyecek gibi soru işaretleri oluyor. Hı hı. O zamanlarda mı daha çok sabote ediyorlar? Evet, oralarda biraz daha işte test ediyorlar Hı hı, aileleri. Aileler oralarda ne kadar güçlü hı durabilecekler, hı, ne kadar çocuğu kapsayabilecekler, hı orada hı, o güvenli alanı ne kadar yaratabilecekler. hı hı, Bunlar da ailenin kendi içindeki işte o kaynakları, işte eğer bir anne baba varsa onlar ikisi arasında nasıl bir işbirliği oluyor. Ebeveynlik stilleri ne kadar birbirine benziyor ya da uyumlu. Oralarda ne kadar hı ortaklaşabiliyorlar. hı, Evdeki diğer çocuklar bunlara nasıl tepki veriyor? Bazen onlarda da kıskançlık oluyor. Çünkü yeni gelen çocuğa tabii daha çok ilgi, alaka. Yaşı da daha küçükse o böyle çok
ilgi odağı olabiliyor. Onlar da bazen sabote edebiliyorlar dolayısıyla. Bunları da işte önceden konuşuyor olmak, çocukları da hazırlamak tabii çok koruyucu bir şey oluyor. Ben bir şey ekleyebilir miyim aklıma Lütfen. geldi. Bazen aileler gelişim basamaklarını tam takip etmemiş oluyorlar. Mesela 2 yaşındaki bir çocuğun yerinde uzun süre durabilmesini, hemen yemeğini bitirmesini bekleyebiliyorlar. Ya da bir ergenlik dönemindeki bir çocuğun işte daha hemen evet demesi, ki o süreç esasında karşı gelmeyle el ele olan bir süreçtir. O yüzden ebeveynler aldıkları zaman bir çocuğu evlerine misafir ettikleri zaman gelişim basamakları dediğimiz hangi yaş çocuk ne yapar ve de geldikleri zaman evlerine ne de geri kalmışlar, bunları tespit edip bazen dışarıdan destek almak çok önemli. Yani mesela dil gelişimi yaşlarından geriyse belki bu konuda bir uzmanla çalışmak. Çünkü biliyoruz ki araştırmalar bize gösteriyor, çocuklar cici aileler, anne babalarla birlikte büyümeye başladıkları zaman çok hızlanıyorlar ve arayı kapatabiliyorlar, ama bunu fark edersek ve bu konuda onlara destek olursak çok önemli galiba. Zorlandığın zaman ebeveynlikte, disiplinde, ki hemen disiplin ve mükemmel çocuk yetiştirmek çok isteniyor ama bu gerçek bir istek olmuyor. Normalde çok yavaş ve yıllar sonra da çok keyifli bir genç delikanlı, genç kıza sahip olmak amacıyla uzun bir yolculuk bu. 1-2 yılda her şeyler toparlanmayabiliyor. O zaman herhalde ve sabır çok Sabır önemli. Çok Değil mi? Acele etmemek. Yardım istemek. Yardım Durumda kaldığınız zaman çevrenizden destek almak. Uzmanlardan destek almak. Bir de çocuk eve geldiği zaman tabii ki aile olduğumuz için evin kuralları oluyor, evin bir disiplini oluyor, rutinleri oluyor. Ama bunları kurmadan önce, bu kuralları oturtmadan önce, her şeyden önce çocukla iyi bir ilişki kurmak çok önemli sanki. Önce güzel anlar yaratmak gerekiyor, keyifli anlar yaratmak gerekiyor. Önce o bağı kuvvetlendirmek gerekiyor ki sonradan zaten kurallar çok daha rahat alınabilir çocuk tarafından. Yakınlık olmadan disiplin olmuyor. Değil mi? Kesinlikle. Bir de biz hep hani olumsuz taraflarından bahsettik gibi olduk. Aileye çocuk gelmesinin çok daha olumlu tarafları da var, çok daha keyifli tarafları da var. Neler var mesela Elif Hocam? Koruyucu aile olmanın bence en güzel kısımlarından biri. Eve neşe, enerji ve çok güzel ileride uzun yılların nasıl birlikte olunur, nasıl mutlu bir aile olunur. Uzun bir yolculuğuna çıkılıyor. Çok uzun bir yolculuk ve aileler eğer bu yolculukta acele etmeyip güzel vakit geçirip güzel ilişki kurdukları takdirde çocuk bir insanın hayatındaki en büyük hediye diyebilirim. Ve şey geliyor aklıma, aileler bazen işte acaba geldi ama bu evlat edinmeden farklı olduğu için işte gider mi gibi bir kaygısı olabiliyor. O yüzden de o kuracakları olumlu ilişkiden de bazen çekinebiliyorlar. Yani buna rağmen evet gitme ihtimali var ama bu yakınlığı kurduğunuz bağ sizi ileriki yıllarda da çok besleyecek. Çocuğu da sizi de. Bunun çok aslında umut verici bir tarafı var. Bunun da altının hep çizilmesi lazım diye düşünüyorum. Unutulmuş, ihmal edilmiş ortamlardan genellikle gelebiliyor bu çocuklar. Zihinde tutulmak, hatırlanmak ve onlarla ilgili bir şeylerin yapıldığını görmek çok, o yaraları çok güzel saran bir süreç oluyor. Bunun için de bol bol güzel vakit geçirmeyi öneriyoruz öncelikle. Sizin de dediği gibi yani acele etmemek, hemen en mükemmel çocuğu yetiştireceğim demek yerine önce güzel bir ilişki için bol bol gezmek, oyun oynamak, telefonlar ve internetlerle geçirilen uzun zamanları bırakıp çocukla vakit geçirmek ve de düzenin bozulmasına çok aldırmamak. Çünkü burada çok önemli bir esasında eser ortaya çıkmakta ama yavaş, sabır, şefkat, ilgi, değil mi? Çok güzel bir yolculuk. Bir de galiba anne babanın tabii kendiyle ilgili, kendine vereceği değer, öz bakım dediğimiz şeylerin de ne kadar önemli olduğunu da unutmamak lazım. Yani çocuğa bu kadar sevgi, şefkat verirken onun davranış sorunlarını olabildiğince güzel bir şekilde işte çözmeye çalışırken bir yandan da yorucu bir şey bu. Bunu unutmadan
benim neye ihtiyacım var? İşte destek istemek bir yana belki kendine de özen göstermek önemli diye düşünüyorum. Bir şey daha aklıma geldi ama mesela kardeşler varsa evde yine birlikte hemen güzel güzel oyun oynamak gibi bir acele etmemek, bunun da bir süreç olduğunu, tanışmaları ve birlikte zamana ihtiyaçları olduğunu unutmamak gerekiyor. Biyolojik ailelerle de bağın esasında riskli değillerse kopmasına gerek yok. Esasında koca bir aile düşünün, uzak akrabalar, yakın akrabalarla büyüyoruz normal ailede. Böyle kocaman bağlantıları ve çocuğu hayatta tutabilecek bir sürü insanın olması bence bir çocuğa yapacak en güzel hediye.